Elinizde şarabınız, villanızdan Ege'nin eşsiz manzarasını izliyorsunuz. Etrafta kuşlar cıvıldıyor. Sanatçılar şarkı söyleyip resim yapıyorlar. Filozoflar öğrencilerine dersler veriyor ve limana gemiler sürekli yeni ürünleri Ege'nin ve Akdeniz'in dört bir yanından taşıyorlar. Medeniyet resmen altın çağını yaşıyor gibi. Derken ufkun ötesinde gitgide büyüyen bir gemi filosu görüyorsunuz. Önce bir gemi, sonra 3 gemi, sonra 8 ve sonra yüzlercesi doğrudan kıyılarınıza doğru yönelmişler. Bunlar kim? Niyetleri ne? Nereden geldiler? Tüm bu sorular aklınızda dolanırken gemiler kıyılarınıza varıyor ve daha önce medeniyetin beşiği olarak gördüğünüz topraklarınız kanla kaplanmaya başlıyor. Ani bir rüzgar gibi yıkım tüm şehri kaplıyor ve siz yerde son nefesinizi vermeden daha biraz önce aklınızdan geçen hiçbir sorunun cevaplanmadığını bilerek bu dünyadan ayrılıyorsunuz. Bunlar kim? Nereden geldiler? Ve neden hepimizi kılıçtan geçirdiler? İlginçtir. Aradan geçen binlerce yıla ve büyük bilgi birikimimize rağmen bu sorunun cevabını halen tam olarak bulamadık. Ama en azından bu hafta karanlığı biraz da olsun aydınlatmaya çalışacağız. Ve tarihe Bronz Çağ çöküşünü başlatan kavim olarak geçen gizemli deniz kavminin sırlarını birlikte inceleyeceğiz. Gerçeği Bul'a hoş geldiniz. ...1950 senesinde Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı Dwight Eisenhower, Vietnam'daki komünist hareketlerinin zamanla Güneydoğu Asya'ya yayılıp bölgedeki tüm ülkeleri etkileyebileceğini ve bunun bölge için bir felakete doğru evrileceğini anlatırken basına ilk kez domino taşı benzetmesini yapar ve bir olayın zincirleme bir reaksiyon başlatarak devasa bir sonuca ulaşabileceğini bize gösterir. İşte bundan sonra modern kültürde domino taşı etkisi denilen kavramın yayıldığını görmeye başlarız. Gizemli deniz halkları konusunu incelerken bu kavramı her daim aklınıza tutun. Deniz halkını daha iyi anlayabilmek için öncelikle Bronz Çağı'nın son dönemlerine kısaca göz atmak şart. Yaklaşık M.Ö. 3000'lerden itibaren gelişen ve M.Ö. 1200'lere kadar süren Bronz Çağı, insanoğlunun ilk büyük medeniyet atılımlarına sahne olmuş bir sıçrama çağıydı. Mısır'dan Mezopotamya'ya, Ege'den Anadolu'ya kadar büyük krallıklar ve imparatorluklar yükselmiş, zanaatkarlık, deniz ticareti, mimari ve tarım teknolojileri önemli ölçüde gelişmiş, bugün medeniyetin beşiği dediğimiz Anadolu ve Akdeniz çanağında farklı halklar hem rekabet halinde hem de kültürel alışveriş içerisinde varlıklarını sürdürüp hızla gelişmişlerdir. Bu dönemde yazı sistemlerinin de hızla geliştiğini görürüz. Mısır'ın hiyeroglifleri, Mezopotamya'nın çivi yazıları ve Ege'deki lineer B gibi yazı türleri yönetim ve ekonomi faaliyetlerinin kayıt altına alınmasına imkan tanıdı ve insanlık medeniyetinin kayıt altına alınması sürecini geniş ölçüde başlattı. Ayrıca bu bölgeler arasında yoğun ticari ilişkiler de vardı. Anadolu'daki kalay ve gümüş madenleri Doğu Akdeniz limanları üzerinden bölgeye yayılıyor. Mısır'ın tahıl ambarlarından beslenen büyük ticaret gemileri Ege ve Orta Doğu sularında seyrediyordu. Yani kimi zaman anlaşmazlıklar olsa da gerçekten bilimin, felsefenin, sanatın ve ticaretin hızla geliştiği bir refah dönemi diyebiliriz. Ancak M.Ö. 13. yüzyıldan itibaren bu parıltılı uygarlıkların üzerinde kara bulutlar toplanmaya başladı. Hatta bazı uzmanlar bu dönemde meydana gelen toplumsal, ekonomik ve çevresel sorunların bir kusursuz fırtına yarattığını söylerler. Mesela Profesör Eric Klein, M.Ö. 1177, The Year Civilization Collapse adlı eserinde dönemin ticaret ağlarının aşırı derecede birbirine bağımlı olması nedeniyle zincirleme bir çöküşün ortaya çıktığını belirtir. Bir yerde yaşanan siyasi veya ekolojik kriz tüm bölgeyi etkileyen bir dalgaya dönüşebiliyordu. Benzer bir küresel ticaret ağı çöküşünü biz de Covid zamanlarında yaşadık, hatırlayın. Sistem ne kadar karmaşık hale gelirse çökmesi de o kadar kolay olur. Ticaret ağlarında yaşanan sıkıntıların yanında tabii ki uzun süredir devam eden taht kavgaları, veraset sorunları ve ekonomik krizler de büyük imparatorlukların altını oyuyordu. Hitit İmparatorluğu'nda iç isyanlar, Miken şehir devletlerinde artan siyasi bölünmeler, kuraklık, depremler ve kıtlıklar gibi bir dizi doğal felakette imparatorlukların dayanıklılığını ciddi şekilde azaltmıştı. İşte yükselen medeniyet artık bir limite geldiğinde, yani tam bu kırılgan dönemde tarih kayıtları yeni bir aktörden bahsetmeye başladı. Denizden gelen topluluklar. Bu toplulukların varlığı ilk kez net biçimde Mısır kayıtlarında karşımıza çıksa da arkeolojik kalıntılar Anadolu, Levant, Ege'deki tahribat katmanlarını da bu gizemli halk ile ilişkilendiriyor. Bazı araştırmacılar bu olayda deniz halkı kavminin tek bir topluluğu değil, farklı etnik kökenlere sahip grupların bir konfederasyonu olduğunu ifade ederler. Bunu da bu şekilde açıklamaya çalışmaları son derece mantıklı bir yaklaşım.
Çünkü yaşanan tahribat ve yıkım akıl almayacak kadar büyüktü. İşte bu noktada tarihçiler bronz çağının çöküşüyle deniz halkının saldırılarını birbirine sıkı sıkıya bağlarlar. Şimdi bu videoda bizim sormamız gereken en önemli sorulardan birisi şu. Bu gizemli savaşçılar zaten çatırdayan büyük medeniyetlere son darbeyi mi vurdular yoksa çöküşü tamamen onlar mı tetikledi? Çağdır biter gider, yenisi gelir. Dünyanın düzeni bu demek, bu olayı tanımlamak için çok ama çok yetersiz bir yaklaşım olur. Deniz insanlarının yarattığı yıkımı size günümüzden örnekler ile vermek istiyorum. Günün birinde Amerikan, Kanada ve Meksika kıyılarına bilmediğimiz bir ulusun çıkarma yaptığını ve Meksika ile Kanada'yı dümdüz edip Amerika'yı da neredeyse yok olmanın eşiğine getirdiklerini düşünün. Olacak iş değil mi? Ama daha bitmedi. Daha sonra aynı gizemli ulusun Çin'e gidip orayı istila edip dizlerinin üzerine çöktürdüğünü, sonra hızlarını alamayıp Japonya'yı dümdüz ettiklerini ve son olarak da Akdeniz'de Türkiye kıyılarını yağmalayıp ortadan kaybolduklarını düşünün. Hem de tüm bu yıkımı birkaç 10 yılda yapmış olsunlar. İşte günümüzden neredeyse 3200 yıl önce yaşanan bunun bir benzeriydi. Güç olarak o zamanların dünyasında demin örneğini verdiğim ülkelere eşdeğer pek çok medeniyet kim oldukları belirsiz bir halk tarafından ya yok edildi ya da dizlerinin üstüne çöktürüldü. Nitekim o diz çökenler de takip eden yıllarda yok olup gittiler. İşte bu akıl almaz yıkım ve adamların her yeri yağmalayıp talan etmeleri yüzünden olayı anlatacak pek bir kaynak da kalmadığı için günümüzde deniz halkının kimliğini çözmek tarihin en zor bilmecelerinden birisi olarak kabul edilir. Mısır kaynaklarında Peleset, Jeker, Şikeleş, Denyen, Veşleş gibi isimlerle anılan çeşitli gruplardan bahsedilir. Bu isimler bazı araştırmacıları bu halkların Ege adaları, Güney Avrupa ya da Anadolu kıyıları ile ilişkili olduğu fikrine yöneltir. Ancak kesin bir tanım yapmak halen mümkün olmamıştır. Bazıları Etrüsklerin erken ataları gibi iddialı yorumlar dahi öne sürerler. Şimdi aranızda onlar Vikingler olmasın diyenler çıkabilir. Ama bunun imkanı yok çünkü daha Vikinglerin tarih sahnesine çıkmasına yüzlerce yıl var. Deniz halkları ile ilgili uç iddialara gidersek, onların yer altından gelen Atlantistler olduğunu iddia edenler, belirli periyotlarda insan medeniyetini yok eden bir grup olduğunu iddia edenler, hatta Çin'den gelip ortalığı dağıtıp tekrar Çin'e dönenler olduklarını iddia eden kişileri de bulmak mümkün. Açıkçası olay o kadar büyük ki bunlar gibi abartılı anlatımları bile zorlasak işin içine katabiliriz. Sonuçta denizden gelen gizemli bir güç zamanın süper devletlerini harcıyor ve ortadan kaybolup gidiyor. Hatta bu yıkım o devrin insanlarında o kadar büyük bir travma yaratmıştır ki insanların inançları da yıkılmıştır. Ya ne alaka filan demeyin. Gerçekten koca Akdeniz kıyılarındaki tüm medeniyetler bir düşünce, insanlar, özellikle de daha çok kaynağımız olduğu için Mısır, Hitit gibi uygarlıklardaki kişiler tüm bu yıkımlar olurken koruyucu tanrılarımız neden gelmediler? Dinsizlerin, barbarların elinde tapınaklarımız yıkıldı. Ailelerimiz katledildi. Buna neden müdahale etmediler diye haykırmış ve takip eden yıllarda çok tanrılı dinlerin tahtı Demir Çağı'ndan itibaren yıkılmaya başlamıştır. Ve ister tesadüf deyin, ister değil deyin, İbrahimi dinlerin tek tanrılı inanç sistemleri de tam olarak bu dönemlerde daha hızlı şekilde yayılmaya başlamıştır. Kilit bölge ise Kenan Diyarı denilen yerdir. Onunla alakalı tezi de birazdan anlatacağım. Derin travmaların hangi çağda olursa olsun insanların inançları üzerinde ciddi etkileri olduğunu sakın unutmayın. Bunun en güncel örneğini de şu anda Orta Doğu'da görüyorsunuz. Biraz merak edip çeşitli yabancı forumları incelerseniz, itikadı sembolik kavramlara dayanan ve inancın özünü benimsememiş çok büyük bir çoğunluk gökten melekler gelmedi diye inançlarını yitiriyorlar. Bu bugün Müslümana olur, yarın Hristiyana, sonra Yahudiye. Sonuçta hep diğer videolarımda da uyardığım gibi siz işin özünü kavramazsanız ve sembolik şeyler dininizin temelini oluşturur ise onu mutlaka günün birinde birileri yıkar. Bakın bu video buraya not düşsün. Önümüzdeki 30 senede bence öyle olaylar yaşanacak ki insanlar olanlara isyandan dinlerini büyük ölçüde bırakacaklar. Demin dediğim gibi işin özünden ziyade tamamen sembolik kavramlara inanıyorlar. Ve o muhtemelen yaşanacak olaylardan sonra tıpkı binlerce yıl önce bronz çağ medeniyetlerinin inandıkları sembolik ilahlar ya da güçlü varlıkların gelmediği gibi bu sembolik varlıklar da gelmeyecekler. Ve bu yüzden milyonlar inancını yitirecek. İşte bu sebepten büyük travmalar uzun vadede tıpkı o domino taşı örneğindeki gibi büyük değişimleri tetikler ve insanlığın bambaşka bir yola sapmasına bile sebep olabilirler. Deniz halklarının belki de yapmayı en ummadığı şey bu tarz bir inançsal ve kültürel değişimdi. Ama işte öyle ya da böyle yaşandı. Fakat halen esas sorumuzun cevabını alamadık. Bu insanlar kimdi ve nereden gelmişti? Ve daha da önemlisi amaçları neydi?
Gelin biraz da bu sorunun cevabını arayalım. Çünkü bu sorunun cevabı bize belki Atlantisli savaşçıları ya da antik uzaylıları göstermeyecek. Ama çok daha tehlikeli ve çok daha gerçek bir tehlikeyi gösterecek. Tehlikenin bizzat biz olduğumuz gerçeğini. Deniz halklarının saldırılarından kurtulan ve sonrasındaki dönemde de çökmemeyi başaran yegane büyük medeniyet Antik Mısır medeniyetidir. Ve hem dönemin firavunu olan 2. Ramses hem de onun halefi 3. Ramses de bu topluluk ile ciddi mücadeleler etmiştir. Nihayetinde de 3. Ramses bu saldırganları tamamen bozguna uğratmıştır. Bu büyük zaferini de Medine Tabu Tapınağı'ndaki kabartmalar da bize anlatır. Bu zafer anlatıları temelde şu önemli noktaları bize sunuyor. Kıyı bölgesine yaklaşan devasa gemi filolarının Mısır topraklarını ele geçirmek için saldırdıkları, karadan ise bu grubun bir kolunun Filistin Levant hattı üzerinden atağa geçtikleri, fakat Ramses'in Nil deltasına hakim olup istilacıların karanın derinliklerine girmelerine izin vermediği ve karadan gelen saldırılara karşı da Mısır ordusunun son derece başarılı bir savunma yaptığı anlatılır. Fakat bu büyük mücadele Mısır'ı da çok ağır yaralamış. Hazine savaş için boşaltılmış ve büyük bir insan gücü de hayatını kaybetmiştir. Tüm bu etkiler takip eden yıllarda Mısır'da yeni krallık devrinin zayıflayarak iç karışıklıklara düşmesine neden olacaktı. Mısır'ın iki firavunun verdiği uzun mücadele ise bize deniz halklarının gizemini çözme konusunda büyük bir bilgi verir. Hem Medine Tabu kabartmaları, hem Karnak Tapınağı kabartmaları, hem de az da olsa başka yazıtlar sayesinde bu kavmin hangi topluluklardan oluştuğunu artık daha iyi biliyoruz. Bunlara bazı örnekler vermem gerekirse, Pelesetler, Girit'ten kaçarak günümüz Filistin bölgesine yerleşen bir topluluk. Hatta bölgenin adının Palestine, yani Filistin olmasının sebebi de bu topluluktur. Şerdenler, İtalya'ya yakın olan Sardinya bölgesinden gelen bir halk. Şekeleşler, Sicilya ve İtalya bağlantılı bir halk. Tereş, Truva ve Batı Anadolu'dan gelen bir halk. Lukkalar, Anadolu'nun Likya bölgesinden gelen bir halk. Ve liste daha uzayıp gidiyor. Ama ana bölge değişmiyor. Temelde tüm bu halkların Anadolu, Ege medeniyetleri ve Güney Akdeniz çanağından geldiklerini görüyoruz. Üstelik tek parça nizami bir ordu olarak da değil. Çünkü kayıtlarda askerlerin çoğunun giysilerinin, silahlarının, tiplerinin farklı oldukları not düşülmüş. Yani karma bir topluluk bir şekilde ortak bir hedef ile bu saldırıları yapıyorlar. Peki ama neden? Bu adamlar anlık iletişimin imkansız olduğu bir devirde nasıl oldu da bu kadar koordineli şekilde zamanının süper güçlerini yıkıp geçtiler diye sorarsak cevabı bize bir kez daha domino taşı etkisi veriyor. Şimdi işin bu kısmını hem tarihçilerin verdikleri bilgiler hem de benim kişisel analizlerim ile yapmak istiyorum. Çünkü en çok ortak paydaya sahip mantıklı açıklama bence bu şekilde oluşuyor. Size geçen haftalarda yaptığım Santorini patlarsa videosunu hatırlayın. Ve izlemediyseniz şu an bu bölümden önce onu izleyin. Çünkü doğrudan alakalı. Bu teoriye göre Santorini, yani o zamanlardaki adıyla Terra süpervolkanının patlaması sonucu devrin pek çok süper gücü olan medeniyet yok oldu. Ya da çok büyük sorunlar yaşamaya başladı. Çöken ticaret yolları, ölen binlerce insan ve küllerden dolayı yaşanmaz hale gelen tarımın bittiği büyük bir alan. İşte Minos ya da Minoan olarak bilinen medeniyetin çökmesiyle birlikte takip eden yıllarda tarih sahnesine çıkan medeniyetler Santorini'nin yıkıcı mirasını devralırlar ve zamanla yönetimleri bir süper gücün eksikliği yüzünden yozlaşır. Misal, Minoan medeniyeti yok olurken takip eden yıllarda o kıymetli bölgeleri hemen Miken uygarlıklarının aldığını görüyoruz. Batı Anadolu'nun güçlü medeniyetleri çökünce Hititlerin hızlıca Anadolu'nun süper gücü olduğunu görüyoruz. Fakat bu bir anda yüksek güce kavuşan medeniyetler hızlıca da yozlaşmaya ve yönetimlerinde entrikalar çoğalmaya başlar. Ve tabii ki olan halka olmaya başlar. Bu arada Santorini bile tek başına devasa bir olayken başka hiçbir şey olmadı sanmayın. M.Ö. 1800 ve 1200'ler arasındaki 600 senelik dönem Türkiye'den İtalya'ya kadar olan çizgide bir doğal felaket çağı olarak bilinir. 1800 yılında Vezüv yanardağında yaşanan Avellino patlaması, Etna'nın patlaması, Santorini'nin patlaması, M.Ö. 1200 yılında yaşanan büyük deprem fırtınası olarak bilinen dönem derken bölge tam yaralarını sararken sürekli darbeler almaya devam eder ve halk artık ciddi buhrana girer. Tüm bu felaketlerin üzerine bir de yozlaşmış yönetimler gelince ve felaketlerden sonra inanç da çökmeye başlayınca ne olur dersiniz? İnsanlar doğal olarak hayatta kalmak için her şeyi yapacak canlılara dönüşürler. İşte bu aşamada din, dil, ırk kavramı biter. Hepimiz ortak paydada yaşamak, hayatta kalmak için hareket eden topluluklara dönüşürüz ve başımızdaki o yozlaşan tipleri yakarız. Bu tarihte defalarca olmuş bir olay, asla değişmez. Deniz halkları olayı ise bunun büyük bir çapta olduğu ve temelde yönetimdeki insanlardan ziyade
Denizcilerin, askerlerin yani normal halkın organize ettiği bir olay. Ve bu adamlar evet nefret ettikleri yönetimi ve şehir devletlerini ezip geçmişler. Ama amaç sadece yakıp yıkmak değilmiş. Aynı zamanda kaçmak ve hayatta kalmakmış. O yüzden çoğu videoda geçen deniz halkları sadece yakıp yıktılar sonra yok olup gittiler anlatısı çok doğru değil. Adamların çoğu yok olup gitmedi. Yıllar süren savaşlar sırasında kimisi ele geçirilen ve depremlerden, volkanlardan uzak olan diyarlarda yerleşmeyi seçtiler. Biraz önce örneğini verdiğim Pelesitlilerin günümüz Filistin'ini kurmaları gibi. Mesela bu tezi kuvvetlendiren bir başka kayıt da Mısır kayıtlarıdır. 3. Ramses bu adamları yenmiş ama hepsini kılıçtan geçirmemiş. İşe yarayacakları Mısır topraklarına kabul etmiştir. Ve orduda ya da zanaat alanlarında görev yapmaları için onlara yer vermiştir. Adam krizi fırsata çevirmeye çalışmış yani. Bunun dışında bu halklar yüzünden Ugarit gibi kadim şehirlerin yok olduğunu görsek de sonrasında Biblos, Sidon, Fenike gibi kentlerin yükseldiğini görürüz. Olayların yaklaşık 50 yıl sürdüğü ve kaosun da 100 yıl kadar sürdüğü düşünülüyor. Bu esnada medeniyetler çöktüğü ve yazı kullanımı sekteye uğradığı için dönem hakkında bilgimiz kısıtlı. Fakat daha sonrasında demir çağının başlaması ile insanlığın kaldığı yerden yolculuğuna devam ettiğini görüyoruz. Size bu süreç ile ilgili ilginç bir bilgi daha vereyim. Hani 3. Ramses sonrası pek çok deniz halkı insanının ki kayıtlarda gemilerinde ailelerinin de olduğu bilgisi de vardır. Mısır'a yerleştiğinden bahsetmiştim ya. İşte M.Ö. 12. yüzyılda bu gruptan kimileri Pelesetlilerin yeni kurdukları Filistin bölgesine yani Kenan diyarına doğru göç etmişler. Ve Gazze, Aşkelon, Aşdod, Ekron ve Gat gibi şehirleri kurmuşlardır. Akabinde de bölgede bu halklar ile İsrail oğullarının çatışmalarının başladığını görürüz. Bunun kanıtı olarak da Filistin şehirlerinde yapılan kazılarda Ege tarzı seramiklerin bulunması. Gazze ve çevresinde deniz halklarının etkisini gösteren savaşçı kültürlere dair kalıntıların bulunması ve DNA çalışmaları ile Filistinlilerin bir kısmının Ege'den göç eden halkların genetik izini taşıdığı tespit edilmiştir. Hatta Tevrat'ta da Filistin'deki bu halkın Ege'den gelen ada halkları olduğu hakkında ayetler vardır. Sadece şu ara notu vermek istiyorum. Kimi tarihçilere göre Ramses'in yendiği deniz halkları Mısır'dan sürgün edilince, yani büyük bir kısmı hepsi değil, gidip Kenan bölgesine yerleşip Filistin'i kurmuşlardır. Ama kimi tarihçilere göre de zaten orada yine deniz halkları tarafından kurulan küçük bir Peleset bölgesi vardı. Fakat sonrasında Mısır göçüyle büyük bir devlet haline aldılar diye anlatılır. Halen tam çözülmemiş bir durum. Yani tarihin o güzel iç içe geçmiş evrimi bir kez daha karşımıza çıkıyor. Ben biraz daha kafanızı karıştırayım. Size biraz önce Mısır'daki deniz halklarının Filistin'e doğru göç ettiğinden bahsetmiştim ya. İşte bu göçün tarihiyle Yahudi kayıtlarında anlatılan Musa'nın köleleri Mısır'dan vaat edilmiş topraklara götürmesi de aynı döneme denk geliyor. Alın size bir araştırma zehri. Bildiğimizi sandığımız tarihi derinlemesine deştikçe ve yeni bulgular buldukça pek çok şeyin sandığımızdan çok daha farklı olduğunu görüyoruz değil mi? İşte bu yüzden her daim sorgulamak önemlidir. Olayı toparlamak istiyorum. Benim ve kimi tarihçilerin iddialarına göre ki bu kaynakları açıklama kısmına da bırakacağım. Milattan önce 1800'lerde başlayan ve 600 yıl süren doğal felaketler çağı var. Bu süreçte özellikle Santorini süpervolkanının patlaması ile birlikte bildiğimiz onlarca medeniyet hızlıca çöküşe geçiyor. Çökenlerin yerine aynı hızla gelenler yine süratle yozlaşıp iç karışıklıklar yaşamaya başlıyorlar. Ve bu esnada zaten perişan olmuş ve felaketlerden ötürü inancını yitirmiş halk isyana başlıyor. M.Ö. 13. yüzyıl sonlarında ve M.Ö. 12. yüzyıl başlarında Ege ve Akdeniz çanağında bu gizemli karma halkın oradaki medeniyetleri talan ettiğini ve oralardan aileleriyle birlikte büyük filolar halinde kaçtıklarını görüyoruz. Aşağı yukarı 50 yıl içerisinde yaşanan pek çok saldırı ve savaştan sonra bu halkların Filistin, Mısır, Levant ve Anadolu'ya tekrar yerleşip yeni şehir devletleri kurulmasına vesile olduklarını görüyoruz. Yine aynı şekilde bu halkların Mısır bozgunundan sonra Kenan diyarına sürüldüğü ve kimilerinde Ramses'in emriyle çeşitli görevlere atandıkları ve onlara topraklar verildiğini görüyoruz. Bir süre sonra Mısır'daki pek çok deniz halkının Kenan diyarına göç ederek hem yolda hem bölgede çeşitli antik şehirleri kurduklarını ve İsrail oğulları ile çatışmaların başladığını görüyoruz. Kısa sürede yaşanan bu devasa yıkım ve etnik değişiklik ile eski çok tanrılı inançların sarsıldığını ve pek çok tapınağın yok olup gittiğini ve bu dönemde tek tanrılı İbrahimi dinlerin ve Zerdüşt inancının göç alan ve sistemi değişen bölgelerde hızla yayıldığını görüyoruz. Bunun da bir sebebi yaşanan yıkım sonrası eski inançlardaki tanrıların müdahale etmemesi sonucu onlara olan güvenin yıkılması ve hepsini kapsayan daha yüksek mevkide
eskiler gibi putperest temelli olmayan daha felsefi bir yaratıcı figürün oluşmasını görüyoruz. Ama bu felsefi yaratıcı da zamanla, özellikle Yahudiler tarafından yine sembolik insani dokunuşlar ile inanca geçiriliyor. Ve günümüzde pek çok kişinin Tanrı deyince yukarıda oturan neredeyse fiziksel bir yaratıcıya inanmalarına sebep oluyor. Ve yıkım bu sefer de günümüzde Orta Doğu'da tekerrür ettiği ve yine pek çok kişinin inandığı sembolik anlatılar ile donatılmış Tanrı ve güçlerinin, bakın esas Kadir Mutlak Yaratıcı'dan, o felsefi, kapsayıcı varlıktan bahsetmiyorum, yıkıma müdahale etmemelerinden dolayı Bronz Çağı'nda yaşanan benzer bir inanç yıkımı özellikle yeni nesilde tekrar yaşanıyor. Ve bunun da etkileri o Irak'taki, Suriye'deki, Filistin'deki nesil büyüdüğünde ortaya çıkacak. Yani videoda da bahsettiğim gibi 30 sene kadar sonra dinlerin yine kökten değiştiğine tanık olabiliriz gibi gözüküyor. İşte bu domino taşı aradan binlerce yıl geçse bile kendinden çok daha büyük şeyleri değiştirme gücüne sahip. Deniz halklarının yıkımı bunun en güzel örneklerinden birisi. Olay binlerce sene önce bitti sanıyoruz. Ama aslında etkileri halen devam ediyor. Ve etmeye de devam edecek. Çünkü insanlık aldığı her kararda, attığı her adımda bir domino taşını daha devirir. Buna siz bile dahilsiniz. Ya ben normal bir vatandaşım, en fazla ne değiştirebilirim demeyin. Bakın bugün neredeyse 2 milyar insanın sahip olduğu inanç bir kişinin yarattığı değişime dayanıyor. Yaşadığımız toprakları düşman talan ederken bugün bu güzel ülkeye sahipsek Atatürk önderliğindeki bir avuç insan sayesinde bu oldu. Şu an bu videoyu izlediğiniz ve ana akım medyayı çökerten YouTube 2 arkadaş sayesinde kuruldu. O yüzden ben koca okyanusta bir damlayım, ne değiştirebilirim ki demeyin. Unutmayın, okyanus da o damlaların birikmesiyle oluştu. Sadece tarihte bazı şeylerin olması biraz zaman alır, unutmayın. Mesela konumuz olan deniz halklarının yıkımı ve sonrasındaki yeniden yapılanma neredeyse 100 sene sürmüş. Ama nihayetinde pek çok şey değişmiş. Fakat değişmeyen tek şey insanın doğası. Ve o halkların binlerce yıl önce yaşadıkları olayların bir benzeri de bugünlerde yaşanmakta. Bu sefer bir süper volkan patlamadı. Ama kapitalizm balonu patlamak üzere. Ve onun da çöküşünün etkilerini şu an dünya büyük mülteci akınları ile görüyor. Bundan 50 yıl sonra bizim dünyamız neye dönüşecek? Kültürler, inançlar neye dönüşecek kestirmesi zor. Çünkü artık bilgi ve iletişim çağındayız ve antik insanların 100 senede yaşadıkları değişimler bizde en fazla 10-15 senede artık oluveriyor. Fakat ne olursa olsun bu değişimin bir parçası olmak güzel bir duygu. Çünkü bize medeniyetimizin nedenli aktif olduğunu gösteriyor. Umarım siz de tarihten dersler çıkararak değişimin bir parçası olup ufak da olsa onu daha iyi bir değişim olması için yönlendirirsiniz. Etkimiz nihayetinde ne olur bilinmez. Ama o ilk domino taşını devirmekle işe başlayın ve gerisini bırakın zaman göstersin. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bugün size temel omurgasını anlattığım deniz halkları konusu aslında yan dalları ile çok detaylı ve güzel bir konu. Tarih araştırması yapmayı sevenlerin ilgisini çekeceğine inanıyorum. Ve bu bilgiler ışığında da araştırma yaparsanız sonuçlara daha net ulaşacağınızı tahmin ediyorum. Bu yolculuğumda bana eşlik etmek için videoları beğenmeyi, çevrenizle paylaşmayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.